bir işi değerlendiren emektir. Siz emeği verdiğiniz zaman o zaten otomatikman değer kazanıyor. Ama hakkını verirsen değer kazanıyor. Ürünü yapıp bitirdikten sonra işte ben bu ürünü bitirdim, çok da güzel bir şey oldu. Ben bunu bu fiyata da satarım. Öyle bir anlayış yok. Onu yaparsın, bitirirsin, karşında durur, ondan sonra başlarsın onunla konuşmaya. Siz onunla resmen konuşuyorsunuz. Muhabbet ediyorsunuz. Böyle bir şeydir bu. Beykoz camlarının üzerinde tamamen bizim kültürümüze hitap eden motifler var. Şimdi bu tamam. Bizim Çin'de de öyledir. Yani Çin'de kalkıp da Japonya'da yapılan bir motifi bizim Çin'de kimse işlemez. Hiçbir Çin'de yapmaz. Motifler bizim. Beykoz camlarda da öyle. Ama Beykoz camlarında siz çok güzel bir soru sordunuz. Belki de karşılaştığım ikinci keredir bu soru. Bu Beykoz cam nedir? Beykoz camları formdur. Hatta daha açıkçası söyleyeyim sana, İslamiyet'in etkisinde kalan formlardır. Daha ötesine gidersek, söylemek zorundayım, inancı bütün insanların kullandığı camlardır. Kendine özgü de bir özelliği var. Yani rastgele ürünlere Beykoz cam olarak üzerindeki işçilik ya da form falan bunlar rastgele değildir. Hepsi seçilerek yapılan ürünlerdir. Bunların en önemli olanları mesela ibrik çok meşhurdur. Gülaptan çok meşhurdur. Bunun laledanı var, çok meşhurdur. Bunların hepsi saraylarda kullanılmış ama bizim dönemimizde, yani ben başladığımda hiçbir yerde yoktu. Bunun yurt dışına gidenleri var, özel koleksiyonlarda var fakat tanınmıyor. Biz bunu yapmakla bir kere bunu bir hayat kazandırdık bu ürünlere. Böylelikle başladık. Beykoz cam dediğiniz zaman Beykoz'daki bir atölye değil. Yani nasıl bir İznik Çin'imiz varsa aynı şekilde bizim bir Beykoz camımız da var Osmanlı'ya ait. Dolayısıyla ben onu yapıyorum. Aşağı yukarı 40 senedir bu işi yapıyorum. Yani hayata bununla başladım diyebilirim. Bunu nasıl başladınız, nasıl öğrendiniz derseniz, ben zaten Beykoz'da bir Paşabahçe cam fabrikası var. O bu dönemin Cumhuriyet tarihinde sonraki bir dönemde kurulan bir cam. Dolayısıyla herkesin uğraştığı bir alan vardı cam üzerine. Ben de o işleri yapıyorum ama hep böyle camın sanatsal yönü, aklımı karıştırıyordu. Daha neler var falan filan. O bakımdan da bayağı kitaplar karıştırdım. Ne var, ne olmuş, ne bitmiş. Bir gün bir kitapta gördüm, Beykoz cam olarak gördüm. Hayatımda da ilk defa gördüm onu orada. Bu Beykoz cam nedir? Araştırdım. O dönemde yapılan camlarmış. Fakat öyle bir ilginç bir şey ki, o dönemde yapılmış ama ben bunu araştırdığımda bizim hiçbir yerde bu ürünlerle ilgili bir ürün yok. Tamam dedim, ben yakaladım, bunu yaparım dedim. Ürünleri bulduk, araştırdık, yaptık, ne yapsın, tekniği nedir, şu, bu, her konudaki araştırmalarımı yaptım. Ondan sonra ürünleri hayata geçirdim. Siz bana dediniz ki, önünüzde bir tane cam geldi. Herhangi bir cam. Siz o cama baktığınız zaman ben sanırım sanatla uğraşan insanların hepsi bu düşüncededir. Siz zaten o anda ona ne yapacağınızı beyninizde oluşturuyorsunuz. Neyin yakışacağını, neyin yakışmayacağını onu görebiliyorsunuz. Hatta biri bir camla uğraşıyor, siz orada seyrediyorsunuz. Onun eksiklerini bile görebiliyorsunuz. Burası da şöyle olsaydı. Gerçi o benim adetim değil, asla kimseye öyle bir müdahalem olmaz. Ama sonradan onun eksiklerini ben kendim yaparak hayata geçiriyorum. Yani böyle olması gerekiyormuş. İlginç bir şey söyleyeceğim size. Çok canım ciğerim bir kardeşim var. O da yapıyor, benim gibi uğraşıyor falan ama bir noktaya kadar. Bir gün bir tane amforanın geçmişini biliyorsunuz. 2000 senelik, 1000 senelik bir malzeme. O zamanlar seramikten yapılıyor. Şimdi camdan da yapıyoruz hesaba. Amforaya Beykoz çalışmış. Yani bizim Beykoz motiflerini birebirine uygulamış ona. İnanın gece saat 1, dayanamadım.
Bayan, evli barklı ama kardeşim. Aramızda mesafe olmadığı için ben rahatlıkla aradım. Ya dedim, ben bugün sosyal medyada senin o ürününü gördüm. Lütfen kaldırır mısın? Ne oldu Cezayir abi dedi. Bakın dedim, amforanın amacı farklı. Bizim Beykozların amacı farklı. Sen şimdi 2000 sene önceki bir amforaya bugün Beykoz uygulamışsın, bunu gören ya da Beykoz'u anlayan ne der bize? Teşekkür etti. Tamam abi dedi, ürünü de yok ediyorum dedi. Özelliği de şu, şimdi ürünleri baştan dedik ya, seçilerek yapılan ürünlerdir. Bunlarda kristal camlar kullanılmış, formlar ama bize ait, bize hitap eden formlar. Kobalt camlar kullanılmış, renkli camlar kullanılmış, renksiz camlar kullanılmış. Gerçekten orijinal boyalar, pişen 580-600 derecede pişen boyalar kullanılmış. Artı altın bu işlerin vazgeçilmezidir. 24 ayar altın kullanılmıştı bu ürünlerde. Dolayısıyla ben de o ürünlerin aynısının devamını yapıyorum. Kesinlikle o çizgiden taviz vermiyorum. Bunları Paşabahçe Cam Fabrikası'na da götürdük. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da götürdük. Hatta haklı olarak o insanlar bile o ürünleri görünce bunlar ne dedi? Bunlar ne? Mecburen o kitapla beraber efendim işte bu dönemde bu ürünler yapılmış. Bunlar bize aittir. Sağ olsunlar bakanlıkla onlar da sahip çıktılar bu ürünlere. Uzun dönemde hem bakanlığa hem Paşabahçe'ye bu ürünleri yaptım ben. Motifler genelde bitki motifleridir. Bitki motifleri kullanılmıştır. Bunun fırça dekoru vardır, kesme dekoru vardır. Bir taraftan kesiyorsun, çalışıyorsun üzerine, bir taraftan direkt fırça dekoruyla çalışıyorsun. Şimdi bir kere ne dedik? 24 ayar altın dedik. İşte bunun üzerinde çiçekler. Ne var? Bunda papatya yapmışız, mine yapmışız. Maydanoz deseni. Aklına böyle bitki olarak desenler ne geliyorsa onlar hepsi işlenmiş. Ama onun dışına çıkmıyor. Şimdi burada da dikkat edin, isterseniz hepsini çekin. Hepsi sanki birbirinin kopyası. Hepsi birbirinin aynısı. Sebebi de şu. O dönem ne yapıldıysa, eğer adı Beykoz'sa zaten hepsi birbirinin aynısı olması gerekiyor. Biri farklı, biri farklı değildir. Demin bana bir laledanlık gösterdiniz. Tamam ama sadece lale yapılmış. Bu Beykoz değil. O serbest bir çalışma. Vallahi yani Beykoz camlar böyle birinin eline geçtiği zaman ya da biri gördüğü zaman, biri ilgilendiği zaman da herhalde o insanların aklına ilk gelen benim. Bir gün biri aradı beni, ilginç bir olay. Ben dedi Sultanahmet'teyim, ben de o zaman Beykoz'dayım. Bende bir cam var dedi, onu sana getirip üzerine çalışacağız. Yapar mıyız? Dedim ki ya akşam saat 9 oldu. Siz Sultanahmet'tesiniz, ben Beykoz'da. Siz 11'den önce buraya gelemezsiniz. Bu işi bugün yapmayalım dedim. Hayır dedi. Ben burada herkesten sordum. Sana dediler ki Cezayir'den başka hiç kimse bunu yapamaz. Adamcağız onu söyleyince işin önemli olduğunu ben anladım. Yani teknik bir yönü vardı hesabı. Geldi, elinde bir tane şey var. Kandil var. Hatta o kandilin benzeri şöyle bir kandil. Hatta bu kandil onun elindeki ürünü esinlenerek yaptık. Bu kandil bize ait bir şeydir. Ondan sonra dedim ki ya siz bunu nerede buldunuz? Fransa'da aldım dedi. Kaç para aldınız? Parasını söylemeyeyim, ayıp olur. Nasıl uçuk bir fiyat? Dedim ki ben o fiyata size 5 tane yapayım. Benim amacım bu eserler oralara gitsin. Önemli olan para değildi. Hani Türkiye'de de bunu yapan vardır. Adam da çok rahatlıkla tamam dedi, ben kabul ediyorum dedi. O kandillere o zaman başlamıştık ve vermiştik. Bunu niye söyledim? Hani bu ürünü biri gördüğü zaman seni hatırlar mı? Evet hatırlıyor. Beni bilenler, bu camiada olan, özellikle de sanat camiasında olanlar %90'ı tanıyordur, biliyordur. Camlardan bir tane ürün yapıyorum.
ürün bittikten sonra karşıma alıp o ürünle konuşuyorum. Çünkü maliyetler çok yüksek. 24 ayar altın kullanıyorsun. Bunu kime satacaksın? Dolayısıyla bir iş yaparken bir taraftan da ekmeğini kazanmak zorundasın. Ne yapman gerekiyor? Bu sefer cam nedir onu öğrenmen gerekiyor. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor onu öğrenmen gerekiyor. Biri bir şey yapmışsa dünyanın öbür ucunda ben bu işi burada yapıyorsam eğer onun aynısını yapamıyorsam ki böyle deneyimlerim çok oldu. Sır gibi Avrupa'da çalışıp da bize getirenlerin o sırların hepsini çözdük. Biz yaptık. Biz hatta fabrikalar aracıyla ihracatını da yaptık. Kendileri yaptılar. Dolayısıyla bir noktada kalmıyorsun. Sürekli araştırma peşindesin. Sürekli hareket peşindesin. Bir de bizde şey vardır. Çok geniş bir coğrafyaya sahibiz. Çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bundan 2000 sene önce yapılan camlar var. 1000 sene önce yapılan camlar var. Bunları zaten hocalarımız araştırıyor, yer dibinden çıkartıyor, bilmem ne yapıyor. Bize düşen nedir? Onun aynısını hayata geçirmektir. İşte onu mesela şu müzede şu ürün vardır gibi. Onları yapıp hayata geçirip insanlara tanıtıyoruz. Yani benim yetiştirdiğim şu anda 2-3 tane insanım var. Onlar da devam etse belki de benden 10 sene daha sonra devam ederler. Ondan sonra ne olur bilmiyorum. Fakat belediyelerin ilgi alanına girmiş. İşte kurs olarak falan filan Beykoz cam hesabı öğretiliyor ama bu işin yapanlar, ben kimseyi suçlamıyorum, kimsenin aleyhinde de konuşmuyorum ama doğrusunu söylüyorum. Tekniğini bilmiyorlar. Yani bir Beykoz camı yaptığın zaman formu tanımamız lazım. Kullandığınız malzemeyi tanımamız lazım. Ne yaptığınızı bilmemiz lazım. Yani kalkıp da bir tane ürüne 2 tane çizgi atmakla bu Beykoz camı olmuyor. Kesmesini bileceksiniz. Ürünün kendisini bileceksiniz. Yani bugün bir tane ürünü şöyle bir şeyi bir fabrikaya götürün. Adam size der ki vallahi kardeşim bunun kalıbı zaten 40.000 lira. İster bir tane yap, ister 50 tane yap. Ben 40.000 liranı alırım. İşte tanesini de bir vardiyada 500 tane çıkarsa 500. Bu sana oldu mu 500-600 bin lira? Sen hangi parayla tek ürün yapabilirsin? Yapamazsın. O zaman sen dünyanın bir yerinden bu ürünü aldın getirdin bana. Cezayir abi ben bunu istiyorum. Ben bunu sana yapamıyorsam ben Beykoz camını bilmiyorum. Anlamıyorum. Benim bunu yapmam lazım. Aynı şekilde o hale getirip sana teslim etmem lazım. Şimdi benim demin o arkadaşlardan konuştuğum buydu. Sadece herhangi bir objeyi bulup üzerine tamam Beykoz motifleri yaptın da o Beykoz değil kardeşim. Bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman sen bir bütünsün. Ve yapıyorsun. Olay bu. Bakanlıkta bir sanatçı kartı hikayesi var. Gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz. Onlar seni sınava tutuyor. Şimdi rahatım orada 3 tane kamera, 4 tane üniversite hocası, bilmem bir ekip falan. Herkese cevap veriyorsun. 7-8 kişi sıradayız. O gün sınava gireceğiz. Ama 15 dakikalık süreler veriliyor. 15 dakikada test ediyor, soruyor sorularını, seni gönderiyor. İlginçtir gelip herkesin 15 dakikaya son sırada da ben olduğum için emin olun 1 saat 20 dakika ben içeride kaldım. 2 tane üniversite hocası, ekip benden soruyorlar ama ne soruyorlar? Ne öğreniriz soruları soruyorlar. Yani bilim insanı orada karşında oturmuş, kaynağında bulmuş, seni bırakır mı? Bırakmıyor. Yani 1 saat 20 dakika anlattıktan sonra dedim ki hocam aklınızdan bu konuda ne geçiyorsa onu sorun bana. Dedi ki diline sağlık, daha ne sorabiliriz ki? Soruma geliyorum, sorunuza geliyorum. Emin olun ben kitapta gördüm ya dedim ilk işin başında. Hiçbir yerden teknik yardım almadım. Hep okuyarak, hep deneyerek olay bu. Bu işleri yaparken normal ruh halinden ayrılmak için onları yapıyorum. Çünkü dünyamı unutuyorum. Kafamdaki sıkıntıları unutuyorum. Her şeyi bir kenara bırakıyorsun, sen o ürünü yapıyorsun.
O yapıp bitene kadar senin beynin son derece rahattır. Çok huzurlusun. Hele son şeklini, halini gördükten sonra çok çok daha mutlusun. Ama bir işe güzeldir diyorsanız, kendiniz diyorsanız siz ondan kopamazsınız. Onu yaparken hangi ruh haliyle yapıyorsun desen bunu anlatmak mümkün değil. Tarif etmek de mümkün değil. Nasıl anlatabilirsin ki? O duyguyu nasıl dile getirebilirsin ki? Mümkün değil. Ben bunu yapamadım. Yapamam da daha doğrusu. Eğer ben bunu sevmesem bunu yapmazdım. 40 sene bununla uğraşmazdım. Bütün mesele bu.